ordusu Ukrayna'yı işgal etmeden hemen önce Vladimir Putin bir konuşmasında nedenlerini özetledi. İlk ve ana argümanı. İмею в виду расширение блока НАТО на восток. Putin, askeri ittifakın giderek Rusya sınırına doğru genişlemesini sorumlu tuttu ve Batılı liderleri bunu asla yapmamaya dair verdikleri sözleri tutmamakla suçladı. В этом ряду и обещание нашей стране не расширять ни на один дюйм НАТО на восток. Ancak uzmanlar bunun doğruluğu konusunda hemfikir değiller. The US broke these assurances and these commitments that had been made. I think that's false. It's really sort of a pretext. Peki gerçekten vaat edilen bir şey var mı? Ve bu Rusya için neden bu kadar önemli? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da her biri kendi askeri ittifakına sahip iki etki alanı ortaya çıktı. Batı'da NATO, Doğu'da pek yakında Varşova Paktı'na katılacak ülkeler. Bu durum iki süper güç arasında açık bir kırmızı çizgi oluşturdu. Etki alanları net bir şekilde tanımlanmıştı ve NATO uzun yıllar yavaşça büyüdü. Ta ki 1990'a bu bölünmüşlük sarsılmaya başlayıncaya kadar. Tam burada, Almanya'da. In Germany was the key focal point of the Cold War in Europe. Joshua Shifrinson, ABD ve Sovyet dış politikası hakkında kapsamlı bir arşiv araştırması yaptı. Including this great question of what or was not promised in 1990. O zamanlar Almanya yeniden birleşmeye doğru hızla ilerliyordu ve bu durum Avrupa'daki birçokları için biraz korkutucuydu. The US did not want to see a reunified Germany either in the Soviet camp or neutral, right? And the concern with neutrality was that a neutral Germany might one day run amok. Washington en iyi seçeneğin Almanya'yı NATO'ya sokmak olduğuna karar verdi. Ama önce Sovyetleri ikna etmeleri gerekiyordu. Tam bu noktada NATO'nun genişlemesiyle ilgili ünlü vaatlere geliyoruz. Bölüm 1. Yapılan vaatler. In February of 1990, in a series of meetings, US and West German leaders very openly said that if the Soviet leadership consented to German reunification and reunified Germany remaining in NATO, then NATO would not expand 1 inch to the east. Gizli olan bu toplantıların tutanakları artık kamuya açıldı. Bu tutanaklar Batılı liderlerin Sovyet politikacılara neler söylediğini gösteriyor. Mesela dönemin Almanya Başbakanı Helmut Kohl'ün sözleri. NATO Genel Sekreteri Manfred Wörner ve ABD Dışişleri Bakanı James Baker'ın ünlü sözleri. Peki Almanya'nın birleşmesinden sonra NATO'ya ne oldu? Bölüm 2. Yerine getirilmeyen vaatler. 1999'da Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya NATO'ya katıldı. 2004'te ise Baltık devletleri ve 4 ülke ve en son 2009'dan bu yana listeye 4 ülke daha eklendi. Gürcistan ve Ukrayna'ya 2008'de üyelik sözü verildi ancak henüz üye değiller. Bu Putin'in şikayetlerini haklı çıkarabilecek gibi görünüyor. Ancak tarihi bir olay farklı bir yorumu mümkün kılıyor. Back in 1991 in the collapse of the Soviet Union. Bu Stephen Pfeiffer. NATO genişlerken ABD'nin Ukrayna Büyükelçisiydi ve bu vaatler verildiğinde Sovyet masasında müdür yardımcısıydı. When Secretary Baker at that time was talking about NATO not extending forward, I understood that as not into East Germany. Pfeiffer bu taahhütlerin Polonya veya Litvanya gibi ülkelere atıfta bulunmadığını söylüyor. Çünkü at that time also, I mean, the Warsaw Pact still existed. The Warsaw didn't collapse for another year. So I saw the discussions about not 1 inch really in the context of Germany. Çoğu uzman buna katılmıyor. That doesn't quite hold water for two different reasons. One is that the Soviet leadership and the Americans both understood that the question of what comes next in Europe was all about the future of Eastern Europe, not just East Germany. There's a concern that the Warsaw Pact is falling apart. And also, if I say to you, I'm not going east, it's a pretty generic statement, right? It kind of beggars the imagination to think that they only meant, oh, east only there, but no further from there. Ancak Pfeiffer başka bir noktaya değiniyor. When you look at the actual agreements, you know, there were no final commitments by NATO not to enlarge. Diğer bir deyişle imzalı antlaşmalar yok, sadece konuşmalar var. Nothing was written down, as we've established. But at the same time,
political understandings and commitments of this sort, diplomatic commitments, carry a lot of water in world politics. This is how we ended the Cuban Missile Crisis, for example. And if it didn't matter, why would we have diplomats talk to each other? Bu vaatlerin ne derece ciddi olduğundan bağımsız olarak tartışmada çok önemli bir nokta gözden kaçırılıyor. Bölüm 3. Siyasi ittifaklarda değişimler. States don't uphold treaties just because they're written down. If those leaders in those states decide to change course, then a treaty is not going to stand in the way. So all the emphasis on writing things down, it puts the cart before the horse. NATO'nun genişlemesi bu görüşmelerde söylenenlerle değil, bu sürece dahil ülkelere odaklanarak daha iyi açıklanabilir. Bir tarafta Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra etkisi artan ABD, NATO expansion was fundamentally a byproduct of the unipolar era, right? At this moment in time where the US had great power, very few constraints, and at least some policymakers who had an idea that American power and influence applied to the world would generate lots of goods for the United States as well as good things for the world. Diğer tarafta NATO'ya katılan ülkeler. It wasn't that NATO said, let's enlarge. It was you had countries such as Poland emerging from the wreckage of the Warsaw Pact saying, we want to be a member of NATO, we want to be a member of the European Union, and we are prepared to do all of the things that requires. Ve tabii ki nihai amaçları NATO ile sınırlı olmayan Rusya. I think there are really three reasons behind what Russia is doing. One is the geopolitical concern. The Russians want a sphere of influence in the post-Soviet space, and Ukraine is a very important part of that. So they're trying to bring it back. But there are two other issues at play here. One, I think, is a domestic political concern, and that is for the Kremlin, a Western-oriented, democratic, economically successful. That kind of Ukraine is a nightmare for the Kremlin because it leads to Russians asking, why can't we have the same political voice and the same democratic rights that they have in Ukraine? And then there's a third reason, which I just think it's Vladimir Putin, and he's quite emotional about Ukraine. He's very emotional and even angry about it. NATO'nun ettiği vaatleri yerine getirip getirmediği tartışmaya açık. We underestimated just how much antipathy there was in Moscow to NATO's existence. Years of the US downplaying the assurances that were previously given and making Russia feel like it could not trust the West have really narrowed the opportunity to resolve this crisis. But it's really sort of a pretext. Mr. Putin has put together this list of grievances against the West, but he didn't talk about them 20 years ago. Ancak görüşmeler sadece vaat edilenler açısından değil, aynı zamanda uzlaşma ve birbirlerinin kırmızı çizgilerini geçmeme istekliliği gösterdikleri için de önemliydi. Yıllar içinde Rusya'yı çevreleyen durum değişti ve pek çok ülke NATO'ya katılmaya karar verdi. Rusya'nın içindeki değişimse daha belirgindi. Putin iktidarına sıkı bir şekilde tutundukça daha da otoriterleşip yalnızlaştı.